Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün harika bir kahvaltılık tarifle karşınızdayım. Kahvaltılık diyorum ama arzu ederseniz etin yanında garnitür olarak da yiyebilirsiniz. Nefis bir mantarlı patates sote. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi 4 adet patatesimi güzelce soydum ve yıkadım. Patateslerimi ortadan ikiye bölüp ince bir şekilde yarım ay doğruyorum. Bu kalınlıkta, bu incelikte. Çok kalın yapmıyorum, çok da inceltmiyorum jilet gibi. Yarım ay doğruyorum ve doğradığım patateslerimi de hazırladığım suyumun içerisine alıyorum ki nişastasını iyice çıkartsın. Tavamı yüksek ateşime koydum. Hemen şöyle bir 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Sıvı yağ olarak ayçiçek yağı da kullanmak isteyen kullanabilir. Derin yağda kızartmayacağım çünkü. Patateslerimi güzelce yıkadım, süzdüm ve bir kağıt havluyla güzelce kuruladım. Tavam kızdıktan sonra patateslerimi tavamın içerisine alıyorum. Yüksek ateş olması önemli. Patateslerimi koyduktan sonra ilk etapta şöyle birazcık karıştırıyorum kaşığımla. Sonra tavamı iyice sallayarak bütün yağın patateslerin her yerine bulaşmasını sağlıyorum. Sonra birkaç dakika daha karıştırmayacağım. Şimdi patateslerim kızarırken ben de kestane mantarlarımı jülyen olarak doğruyorum. Bu sefer kestane mantarı kullandım. Çok güzel oluyor, yakışıyor ama siz isterseniz eğer kültür mantarı da kullanabilirsiniz. Şu incelikte kesiyorum mantarlarımı. Kültür mantarı ya da istiridye mantarı da çok yakışır. Mantarların hepsini jülyen olarak doğruyorum. Mantarlardan sonra büyük boy bir adet kuru soğanım var. Soğanımı da jülyen olarak doğruyorum. Hem mantarı hem soğanı, patatesi birbirine yakın ebatlarda doğramak önemli. Ama ince kesiyorum. Soğan da gerçekten bu menüye çok yakışıyor. Yapılışı da çok kolay görüyorsunuz. Hiç zor değil ama kahvaltılarda çok beğeniliyor. Şimdi gördüğünüz gibi patateslerim güzelce kızardı. Birazcık şöyle hemen tavamı sallayarak karıştırıyorum. Çok fazla kaşık sürmemeye çalışın ki kırılmasın patatesler. Şimdi artık bu kadar patatesin kızarması yeterli. Üzerine dinmiş olduğumuz mantarları atıyoruz. Mantarlarla da beraber sotelenecek. Sıralama önemli. Tavamı sallaya sallaya bütün malzemeyi iyice birbirine geçiriyorum ki daha güzel pişsin. Aralara girsin mantarlar. Mantarlarımı da bir 3-4 dakika soteledikten sonra soğanlarımı koyuyorum. Soğanlarımı da iyice karıştırıyorum ki çiğ kalmasın. Hepsi birbirinin içine girsin. Yine tavamı sallayarak çünkü bu tarz yemeklerde ve bu tarz pişirme işleminde tavayı sallayarak hiçbir şekilde zarar vermeden, kırmadan gayet güzel karıştırabiliyorsunuz. En iyi karıştırma yöntemi bence bu. Beraber karıştıra karıştıra yaklaşık bir 2-3 dakikada bir karıştırıyorum.
Bu aşamadan sonra çünkü karıştırmak önemli ki iyi sotelensin. Hepsi pişsin malzemelerin. Ve şimdi biraz tuz çekiyorum. Tuz sizin zevkinize bağlı ama hem patates hem de mantar tuz kaldırır, unutmayın. Tuzdan sonra da biraz karabiber çekeceğim. Gerçekten çekme karabiber, kırmızı toz biber bu yemeğe çok yakışıyor. Müthiş bir lezzet ve koku katıyor. Şimdi de kırmızı toz biber koyuyorum. Bu da zevke bağlı. Ben yaklaşık bir çay kaşığı kadar koydum ve yaklaşık bir çeyrek demet kadar maydanozu minik minik doğrayıp üzerine attım. Ve şimdi hepsini tekrar güzelce sallayarak soteliyorum ve karışmasını sağlıyorum. Belki bu işlem gözünüzü yorabilir videoda ama dediğim gibi bunun en iyi yöntemi bu. Bütün malzeme iyice birbirine geçiyor. Pişmeyen hiçbir şey kalmıyor. Hemen hemen oldu. Pişti yemeğimiz. Şimdi servis edebiliriz artık. Ve evet, muhteşem kahvaltılığım hazır. İnanılmaz güzel oldu ve lezzetli koktu. İsterseniz etin yanına garnitür olarak, isterseniz ana yemek olarak, isterseniz de kahvaltınızda yiyebilirsiniz. Ben yemek için gerçekten sabırsızlanıyorum şu an. Yapılışı da çok kolay. Bugün de bir tarifimizin daha sonuna geldik. Sadece dakikalar içerisinde harika bir menü hazırladık. İnanıyorum ki gerçekten çok lezzetli, sağlıklı ve besleyici olduğuna. Sadece soteledik, patatesleri kızartmadık ve mantarla, soğanla, maydanozla birlikte sağlığına da şifasına da şifa kattık diye inanıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de evinizde dener, afiyetle tüketir ve şifalanırsınız. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun ve ellerinize sağlık diyorum. Tarifimi beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini de açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zili gerçekten çok önemli. Eğer bana destek olmak istiyorsanız, tariflerimi beğeniyorsanız, daha çok kişiye ulaşabilmem ve videolarımın birçok kişinin önüne çıkabilmesi için videolarımı beğenmeyi, ufak emoji de olsa yorumlar yapmayı ve sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşmayı unutmazsanız çok çok sevinirim ve size çok teşekkür ederim. Bu şekilde videolarımın çok daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.